Herkese merhaba. Şimdi bu dersimde logaritma fonksiyonunu anlatacağım. Yalnız logaritma fonksiyonuna girmeden önce, yani giriş yapmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. O da üstel fonksiyonla ilgili. Çünkü üstel fonksiyon genelde öğrencilerin kafasına tam oturmuyor. Yani en azından geri dönütler bu şekilde alıyorum. Şimdi üstel fonksiyonu tekrar bir hatırlatalım. Ne demekti üstel fonksiyon? Fx eşittir a üzeri x şeklinde tanımladığımız a'nın sıfırdan büyük, birden farklı olması şartıyla f r'den r artıya tanımlı bir fonksiyondu üstel fonksiyon. Şimdi a dediğimiz burada taban oluyor. Reel sayılar, yani x'e herhangi bir reel değeri verdiğim zaman sonuç pozitif reel sayılara gidecek şekilde tanımladığımız bir fonksiyon. Bir örnek verelim. Örneğin 2 üzeri x, y eşittir 2 üzeri x. Hatta grafikte çizelim. Bakalım nasıl bir fonksiyonmuş bu. 2 üzeri x'in grafiğini çizelim. Bu bir üstel fonksiyon. Tanıma göre de zaten bu üstel fonksiyonu sağlıyor. Çünkü a burada sıfırdan büyük ve birden farklı. Şimdi x'e 0 verirsem 2 üzeri 0 1 demek. X'e 1 verdiğim zaman tam sayılardan gidiyorum. 2, x'e 2 verdim. 4. Şu şekilde. X'e eksi 1 verdim. 1 bölü 2. Eksi 2 verdim. Şu şekilde noktaları birleştirerek şöyle birden geçecek şekilde, bakın şöyle, şuraya değmiyor. Bu şekilde tanımladığım fonksiyonlara üstel fonksiyon diyoruz. Yani şuraya yazalım. Y eşittir 2 üzeri x. Bu şekilde grafiğim. Şimdi şu soru aklınıza gelebilir. Neden a sıfırdan küçük olamaz? Şimdi ben a'ya diyelim ki eksi 3 verdim. Eksi 3. Şimdi x'e ben reel sayı seçiyordum. Reel sayı atıyorum 1 bölü 2 olsun. Şimdi sonuç olarak bu aslında karekök eksi 3 demek. Peki bu bir reel sayı mıdır? Hayır, değil. Ama benim sonucu reel sayı bulmam gerekiyor. O yüzden a'ya vereceğim değer kesinlikle sıfırdan küçük olamaz. Peki neden a 1 olamaz? Bir de ona bakalım. a 1 olursa ne olur? A'ya 1 verdiğim zaman fx eşittir 1 üzeri x şeklinde bir fonksiyon olur. Bu sabit fonksiyon. Yani ben bunun grafiğini çizmek istesem zaten x'e ne verirsem vereyim görüntü kaçtan geçecek? 1'den y eşittir 1 grafiği olacak. Şimdi benim üstel fonksiyon grafiği bu şekildeydi. Ve şunu da düşüneceğiz. Şimdi bir sonraki adımımız logaritma fonksiyonu. Logaritma üstel fonksiyonun tersi. Bir fonksiyonun tersinin olması için onu şuraya not olarak yazalım. Kesinlikle birebirliği ve örtenliği sağlaması gerekiyor. Yani fonksiyonun tersini bulabilmem için. Tersini bulabilmek için. Şimdi eğer ben a'yı 1 seçersem 1 üzeri x sabit birden geçiyor. Bakın bu birebirlik şartını sağlar mı? Hayır, birebirlik şartını sağlamaz. Birebir ne demekti? X'e verdiğim değerlerin görüntülerinin farklı elemanlarla eşleşmesiydi. Örneğin bu birebirlik şartını sağlar. Hatta şöyle yatay çizgiler çekiyorduk. Her bir noktada kesiyorsa o birebirliği sağlıyordu. Bundan dolayı da a 1 olamaz. Şimdi logaritma fonksiyonuna artık geçebiliriz. Logaritma fonksiyonunu tekrar edelim şimdi. Öncelikle üstel fonksiyon r'den r artıya tanımlı. Şimdi üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonudur. Yani tersini aldığım zaman bunların yerlerini değiştirdiğim zaman r artıdan r'ye gider. Yani buradaki a aslında buradaki a'dır. Yani logaritma a tabanında x'i o zaman tanımlarsak a sıfırdan büyük olacak. Az önce söylemiştik. Birden farklı olacak. X de bakın r artıdan tanımladık. Bu tanım kümesi, yani x'ler. X'lerde ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük. Bu şartı sağladığım fonksiyonum logaritma fonksiyonum oluyor. Şimdi bir de grafik çizelim. Grafikte bakalım nasıl oluyor. Şimdi tersi demiştik logaritma fonksiyonu için. Mesela ben y eşittir 2 üzeri x'in az önce şu birden geçiyordu. Bunun grafiğini çizdim. Şimdi logaritma bunun tersi oluyor. Yani logaritmayı da şöyle çizeceğim. Yine birden geçecek şekilde. Bu da logaritma 2 tabanında x. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var. Üstel fonksiyonla logaritmik fonksiyon y eşittir x doğrusuna göre, şu y eşittir x doğrusudur, birbirinin simetriğidir. Yani şu grafikle bu çizdiğim logaritma grafiği y eşittir x'e göre, bakın bunlar birbirinin nesidir? Simetriği. Ve şöyle de düşünebilirim. Bu nokta kaça kaç noktası? 0'a 1. Peki bu nokta kaça kaç noktası?
1'e 0. Bakın x'ler ve y'ler yer değiştiriyor, yani tersi. Ya da şöyle düşünün, x'e 1 verdiğim zaman görüntü burada kaça gidiyor üstel fonksiyonda? 2'ye. 1'e 2 noktası. Burada da 2'ye 1 noktası oluyor. 2'ye 1. Şöyle. 2'ye 1. Tam tersi oluyor yani. O zaman tekrar şunu özet geçebiliriz. Yani üstel fonksiyon ile logaritma fonksiyonu y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Tamam, bunun da tanımını vermiş oldum. Şimdi yani bu videoda üstel fonksiyonu bir hatırlattım. Logaritma ile ilişkisini kurmuş olduk. Şimdi devam edeceğiz bir sonraki videoda.